Her yaz geliyordu babam. Sonra bir dönem gelmemeye başladı. 3 koltuklu bir dükkan açtım 21 yaşında. Sanatçılarla çalışınca dedim ki benim bu işi yurt dışında yapmam gerekiyor. Sanki böyle babasının kaderini yaşıyormuş gibi. Kızım da aynı şeyi yaşıyor. Çok enteresan. Gerekli belgeleri ayarladık. Sonra makası elime almaya karar verdim. Yani o kızım beni havalimanında bırakması gözüm önünden gitmiyor. Kayıt. Merhabalar, ben İlker Kaplan. 3 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Şu anda New York'ta, Manhattan'da 16 tane dünyada şubesi bulunan Chaps & Co. Barbershop firmasıyla saç stilisti olarak çalışıyorum. 24 Haziran 1985 Bakırköy doğumluyum. Ailenin erkek tek torunuyum. 5 kardeşiz. 5 kardeşin en büyüğüyüm. Babam dedemle birlikte berber dükkanları vardı. Orayı işletiyorlardı. Dedem, amcam, babam hep birlikte. Dedem mahallenin en sevilen adamlarındandı. En güvenilir. Çocukları ona bırakırlardı mesela. Köy meydanlarında damat tıraşları yaparmış. Dedem bu işi yapınca babam ve amcam da bu işe girmişler. Beraber çalışmışlar uzun yıllar. Hikayem şöyle başlıyor. İlkokula gidiyorum. Rahmetli anneannem diyor ki dedenin yanına gider misin babasının yanına? Orada ona yardım etmeni istiyorum. Senden hem mesleği öğren hem okuluna devam et dediği zamanlarda. Ben de yazları, tatillerde hep dedemin yanında çalışırdım. Babamla annem ben küçükken bir anlaşmazlık yaşıyorlar. Ayrılıyorlar 5 yaşındayken. Babam Almanya'ya gidiyor halamın yanına. Halam da onu davet ediyor. Gel burada buraları bir gör diyor. Babam da zaten o dönemde kafası bozuluyor. İşte psikolojisi bozuluyor falan. Bir gideyim göreyim diyor. Almanya'ya deneyeceğim diyor. Dedemden de izin alıyor. Almanya'ya yerleşiyor. Babam Almanya'ya gittikten sonra ben burada yani tek başına bir çocuk olarak kalıyorum. Türkiye'de. Sonra okul hayatım devam ediyor. Ortaokul bittikten sonra liseye devam ettim. O dönemde de sürekli yaz tatillerinde, bayramlarda, ara tatillerde hep dedemin yanına çalışmaya giderdim. Dedem tabii ki babasız olduğum için dedem sürekli beni destekliyor işi öğrenmem için. O dönemde çok güzel böyle müşteriler veriyor bana. Onlarla beraber işi öğreniyorum. Çok küçük yaşlarda. Babam o dönemde beni götürmek için hazırlıklar yapıyordu. Her yaz tatillerinde geliyordu, beni görüyordu, beraber vakit geçiriyorduk. 3 ay kadar burada kalıyordu. Tatile giderdik işte. Ayrılması zor oluyordu o dönemde. Sürekli beni götürmek için mücadele ettiğini görüyordum. Anneyi bırakmak istemiyorum o dönem. Orada çok güzel bir fabrikada işe başladı. İşlerini düzeltti, kendini toparladı. Güzel bir hayat kurdu kendisine. Sonra orada kardeşlerim oluyor 4 tane. Her yaz geliyordu babam. Sonra bir dönem gelmemeye başladı. Yani şu an işler çok yoğun. Öyle diyordu. Evlenmiş ve kardeşlerimin olduğunu öğrendim. Lise bittikten sonra ben okul hayatını bırakıp iş hayatına atıldım. Dedem vefat ettikten sonra başka bir yerde işe başladım. 4 yıl orada çalıştım. Dedem vefat ettiği zaman çok üzüldüm. Çünkü ailenin başında belki babadan daha fazlasıydı yani. Dedem gidince kendimi yalnız hissettim tabii. Dükkan kapandı, bina yıkıldı, kentsel dönüşüme girdi. Ben de orada devam edemedim. Ondan sonra kendime o semtin en iyi yerinde iş buldum. Ustam hayatımı öğrendi. Yani hayatımda yaşadığım zorlukları öğrendi. Beraber paylaştık. Ondan sonra bana çok güzel babalık, ustalık her şeyi o yaptı. Yani oğluna ayakkabı alırsa bana da alıyordu. Öyle söyleyeyim. O dönemler çok kıymetliydi yani.
Yani mesleğimi çok severek yapıyordum. Yani bu meslekte adımı duyurmak için can atıyordum o yıllarda. Ustamdan ayrılıyorum. Ustayla vedalaşıyoruz. Askere gidiyorum. Döndüğümde de ustam İstanbul'u terk ediyor. Askerde kendi açacağım dükkanın hayalini kuruyorum. Yani 15 ay boyunca dükkanı tutacağım. Hangi dükkanı tutacağım, kaç tane koltuk koyacağım, hepsinin hayalini kurup kafamda hepsini belirlemiştim. Sonra kendi dükkanımı açıyorum tabii ki. Orada abilerim destek oluyor, o dönemdeki eski müşterilerim beni görüyor. Aa, geldin mi, hoş geldin falan, işte sana bir yer yapalım. Onlar destek olarak kendi yerimi açıyorum. 21 yaşında. 3 koltuklu bir dükkan açtım. Sonra ustam zaman zaman İstanbul'a geldiğinde benimle beraber çalışıyordu. Ya kendi dükkanında ona özel bir koltuk verdim. İstediğin zaman gel. Kendi dükkanın gibi çalış. Beraber çalıştık yani bir dönem. Sonra işler büyüdükten sonra 4. koltuğu atıyoruz. Bayağı kalabalık oluyoruz. Ekip büyüyor. Sonra 2. dükkanı açıyorum tam karşıma. Öyle şeyler de oldu. Yani kendime rakip açıyorum ama yanımda yetişen, benim ustamdan gördüğüm şeyleri, uygulayabileceğim adamları oraya koyuyorum. Onları orada yetiştiriyorum. Sonra kendi yanıma alıyorum. Yani oranın da benim olduğunu kimse bilmiyordu. Orası da 2,5-3 yıl çalışıyor. Ondan sonra 2 dükkanı da kapatıp kendi mülküme geçiyorum. Yani kiradan kurtuluyoruz 4 yıl sonra. Öyle bir kendi maceramıza başlıyoruz yani. Benim tanınmaya başlamam 2010'da dükkanı aldıktan sonra oradaki popülaritem daha çok arttı. Hani çünkü orada böyle büyük bir salon yoktu o dönemde. Mesela berberler dışarıya havlu asarlardı. Sürekli havlular orada kuruduğu için biz oraya havlu makinelerini koyduk. Havluları dükkanda yıkadık, dükkanda kuruttuk. İçeride dışarıya havlu asmadık. Randevu sistemi getirdik. O dönemlerde randevu sistemi yoktu mesela. O dönemde randevu almaya başladılar. Dişçilerden alıyorlardı. Ama kuaförden de randevu alınacağını o zaman müşteriye yansıttık. Çünkü değerliydik. Onlar da bizim değerimize değer kattılar. Ondan sonra kendimi nasıl geliştirebilirim diye yurt dışındaki fuarlara bakmaya başladım. Birçok kuaför markasıyla, yani kozmetik firmasıyla anlaşıp onların ürünlerini satıyorduk dükkanda. O duruma geldik. Sonrasında bu kozmetik firmaları bizi yurt dışındaki fuarlara ziyareti için biletler gönderiyorlardı. Orada eğitimler aldık yurt dışında. Fuarları gezdik. Dünyada neler oluyor bu meslekle alakalı onları takip ettim. İşte dünya yıldızları saçını nasıl kestiriyor mesela. Onu çok merak ederdim. Fuarlarda bu tarz kuaförlerin buluşma noktası gibiydi. Yani onların saçını kesen kuaförlerle bir araya giriyorduk. Sonra o mahallede tabii ki büyüyünce artık bir level sonrası Etiler'de bir yer tutma hayali vardı. İşte orada daha böyle büyük bir salon. Diğer salon devam etsin ama orada da bir şubemiz olsun. Orada biraz daha böyle sanatçılarla beraber çalışmak istiyordum artık. Etiler'de çok güzel bir villada böyle bir marka bir ismin, yani Sakıp Sabancı'nın açtığı bir tane kuaför markasının erkek bölümü boşalıyor. Oranın haberi gelince oraya bakalım dedik. Sonra orayı kafamıza yattı, işte yapabilir miyiz, tekrar burayı harekete geçirebilir miyiz dedik. Orayı tuttuk. Yani iş yerini kurduğumuz zaman bir süre sonra, yani açılıştan sonra ünlü böyle siyasetçiler, ünlü iş adamları, ünlüler, mesela o yurt dışında fuarlarda gördüğüm kuaförlerin saçını kestiği duruma geldim. Onları hoş bir şekilde karşılayıp onların saçını farklı bir şekilde kesip onlara özel, onları güzel bir şekilde yolcu ediyordum mesela. Orada tam böyle işler büyürken pandemi bir geldi, hayat durdu. Orada bizim işimiz de durdu. Sonra biz böyle bir kötü zamanlar bekliyor işte. Dükkanlar ne zaman açılacağı belli değil. Kiralarımız yüksek. Kiralarımızı ödeyemez hale geldik. Dükkanlar uzun süre kapalı kaldı. İlk zaten diş hekimleri ve kuaförler kapandı Türkiye'de. Sonra kötü zamanlar geçirdik yani Türkiye'de. O dönemde de ben yurt dışına gidip sürekli gidip geldiğim için pandemide de dışarıya çıkışlar da kapalıydı. Hiçbir yere gidemedik. Sonra uçuşlar açılınca işte Almanya'ya babamları bir ziyarete gittim. Orada biraz işte
Kardeşlerimle sohbet, muhabbet. Sonra döndüğümde iş yerleri açıldı. Biraz Etiler'deki yeri kapatıp kendi yerimizde, kendi yağımızda kavrulmaya başladık. Orada bayağı bir toparladık. Sonra tekrar enerjimiz yerine geldi. Ama bendeki yani saç kesme aşkı, tutkusu derler ya, 20 yıldır bu işi yapıyorum. Etileri de gördükten sonra sanatçılarla çalışınca dedim ki benim bu işi yurt dışında yapmam gerekiyor. İlk aldığım dükkanın mülkünden sonra işler çok güzel giderken anneannem rahatsızlanıyor. Bende emeğinin çok olduğu için, bir de anneanne yani sonuçta. Sürekli onunla beraber hastane sürecimiz başlıyor. Böyle 1,5-2 yıl kadar. O dönemde dükkanı arkadaşlar idare ediyor. Onun sonrasında anneanne vefat ediyor. Vefat ettikten sonra insan ayrılmak için evlenmiyor. Ama öyle bir süreç yaşadım orada. Yani orada işte anneannem vefat etmeden önce bir nişanlılık süreci oluyor. Anneanne sağlığında oraları görüyor. Bizim nikah günümüz olmadan anneanne vefat ediyor, işte günümüze günler kala falan. Sonra biraz nikah erteliyoruz. Ama evlilik kararı biraz hızlı alınıyor. Yani böyle bir kararı verdik. Onun da ailesinde sorunlar vardı. O dönemde yanlış bir karar olduğunu düşündüğümüz için çok uzun sürmedi yani. Öyle söyleyeyim. Sonra Nil adında bir kızımız oldu. 2,5 yıl sonra. Yani Nil çok küçükken biz ayrıldık. Yani 3 yaşında falandı. Sonra ben bir 5 yaşına kadar durdum. 2 yıl kadar Türkiye'de. Bu ayrılık süreci de Covid döneminden tam anlamıyla sonra oluyor. Yani aslında o zamanlar var ama erteleniyor işte. Sanki böyle babasının kaderini yaşıyormuş gibi. Kızım da aynı şeyi yaşıyor. Çok enteresan yani. Yani aslında hiç yaşatmak istemediğim bir şeyi ona yaşatıyorum. Yani aslında bu kararı vermem çok böyle zor oldu. Hani buraya gelmem. Çünkü çok böyle kızıma bağlı birisiydim yani. O da bana bağlı. Çok zor hala, yani burnumda tutuyor, öyle söyleyeyim. Durumu iyi. Yani hatta kuzenler en son buraya gelmeden onun yanına gitmişler. Çok iyi gördük dediler. O beni. Bu istedi. Çıktı mı? Bu istedi. Bir dakika uzaktan göster bakayım ne yazıyor. Ben mesela dükkanımı almışım, mülkümü. O kadar zorlanarak oldu ki o, yani böyle kimsenin bir şeyi yok. Hiçbir katkısı olmadan yani tek başıma. 25 yaşında dükkan alıyorum yani. Sat diyor, git diyor. Hani bizim istediğimiz bir hayat yaşıyor. Ya ben senin istediğin hayatı niye yaşayayım mesela? Ama o kadar şeyler oldu ki yaşanan kötü şeyler. Yani Türkiye'de kalsaydım daha farklı şeyler olacaktı, öyle söyleyeyim. Yani uzaya gidecektim, buraya geldim, öyle söyleyeyim yani. Yapma falan bu mesleği. Gir bir yere çalış falan. Niye yapayım yani? Ben o kadar yıl çalışmışım, emeğimi vermişim. İşler iyiyken güzeldi. İşler bozulunca her şey değişti. Evet. Eşimin ailesi tarafından. İşte benim bildiğim doğru. Hani ben buralara yaparken siz benim yanımda yoktunuz. Ben bu şekildeydim zaten. Hani ya siz bunu kabul edin ya da ben sizin dediğinizi kabul etmiyorum dedim yani. Onların dediklerini kabul etmediğim için durumlar bu şekilde buralara kadar geldi. Ha, ben de ailemi bir arada tutabilmek için her şeyi yaptım yani açıkçası. Gönlüm rahat o anlamda. Yani o kararı vermem çok zor oldu. Verdim işte, en son dönmemek üzere işte vedalaştım yani, hemen dönmeyeceğim diye. Yani o kızımın beni havalimanında bırakması gözüm önünden gitmiyor. Dükkanları aslında ekip arkadaşlarına bıraktım. Yani bir süre oradan gelirim vardı.
Türkiye'den. Geziyordum sokaklarda. Hiçbir şey yapmak gelmiyordu içimden. Yani tamamen bütün olaylardan uzaklaşmak, kafamı dinlemek istiyordum. Sürekli böyle bir içimde bir buğram var yani. O sıkıntılı dönemi atlatmam gerekiyor. Bunları atlatmak için işte sürekli böyle sokaklarda gezer oldum böyle. Öyle bir süreç yaşadım bir süre. Sonra arkadaşlarla karşılaştık burada. Buraya geldiğimi öğrendiler. Bana dediler ki mesleğini tekrar yapmak ister misin işte? Sana bir yer alalım. İşte anahtarları getirdiler falan. Ben dedim istemiyorum. Hani uzun bir süre zaten Türkiye'de bu işi yaptım. Burada bu işi yapabilmek için şu an hazır değilim. Biraz daha kendimi dinlemem lazım diye tekliflerini reddettim. Sonra bu mesleği tekrar yapıp ayağa kalkabilirsin dediler. Tekrardan yineden ayağa kalkmak çok zor oldu. Hemen beni ikna edemediler. Yani yardımcı olmak için her şeyi yaptılar. Beni de Türkiye'den tanıdıkları için, benim Türkiye'de nasıl işler yaptığımı bildikleri için burada mesleğin çok daha farklı boyutta yapıldığını gördüm. Aslında burada her şey daha profesyonelce. Çok iyi bir kuaförden bir randevu alıp ona saçlarımı kestirdim mesela. Bambaşka bir deneyim yaşadım. Adam bir saçını kesiyor böyle şiir gibi yani. Oradaki randevudan sonra benim bütün mesleğe bakışım değişti açıkçası. Statüyü hallettik. İşte Türkiye'deki diplomalarımı burada geçerliliğini kavuştum. Gerekli belgeleri ayarladık. Sonra makası elime almaya karar verdim. Bu mesleği yıllar önce gelip de burada başlatıp çalışanlarla beraber çalışmaya başladım. Sonrasında onlarla güzel dostluklarımız oldu. Yani birçok arkadaşımız Türktü. Onlarla beraber bu mesleği burada da yapabileceğimi anladım. Kendime güvenim yeniden yerine geldi. Gel zaman git zaman buradaki birkaç tane arkadaşım dünya markası Chaps & Co Barbershop'la tanıştırdı. Ondan sonrasında macera başladı. Orada daha çok böyle mesleğimi yapabileceğim bir alan oluştu benim için. O da beni çok mutlu etti. Hani işin yönetim kısmıyla değil de daha çok saç kesip mutlu olabileceğim, tutkuyla yaptığım 20 yıldır bu mesleğimi orada en iyi şekilde yapabileceğim bir alan oluştu. Orada da olmaktan gayet mutluyum. Şimdi sosyal medyada bir geyik var ya, erkekler berberine sadıktır diye. Benimkisi de biraz o hikaye. Ben liseyi Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi'nde okudum Küçükköy'de. 2007'de girdim. O dönemden bu yana İlker abiye tıraş oluyorum. Küçükköy'deki dükkandan başladık. Sonrasında İlker abi böyle ufak bir Etiler macerası oldu. Orada da devam ettik. Hatta İlker abi benim damat tıraşımı da yapmıştır. O anlamda bendeki yeri de ayrıdır. Buraya eşimle tatile gelmiştik. Bir 10 gün kadar buradayız. İlker abiyle hem bir muhabbet ettik burada, hem işte eski günleri yad ettik. Dükkanda yaklaşık 20 kişiydik ekip olarak. Bunların arasında sadece Türk ben vardım başladığımızda. Hala benim. 30 kişi olduk. Hala ikinci şubeyi açtık. Türk olarak yine ben çalışıyorum. Bizim performansımız diğer şubede, ilk başladığımız şubede güzel gitti. Ondan sonra arkasından ikinci şube açıldı. Çok böyle ikonik bir binanın altında. Oraya da eski şubeden Amerikalı bir arkadaşımla, yani beraber çalıştığım arkadaşımla ekip başı olarak diğer şubeye gönderildik. Orayı şu anda aktif hale getirdik. Çalışıyor ve hızlandırmaya başladık işleri. Yani sonrasında buraya oturturduktan sonra daha diğer şubelere devam edeceğiz. Amerika'ya gelecek olan kuaförleri tabii ki buraya gelip görsünler, gelsinler. Çok güzel ufuklar açacaklar onlar da. Yani mesleğe daha farklı bakacaklarına eminim. Ama buraya gelmeden önce kendilerini doldursunlar. Hani mesleğini gerçekten, gerçek anlamda tamamlaması gerekiyor yani. Dolu gelmesi lazım buraya. Burada öğrenilecek bir yer değil yani. Amerika'da mesela usta çırak ilişkisi yok.
okullarda öğreniliyor. Okullardaki öğretmenlerin öğrettiği kadar bu mesleği öğreniyorlar. Baykan abi vardı, bu işi hakkıyla yapıyordu yani. Baykan abiyle bir eğitimde tanıştık. O bize hep şey derdi, Baykan abi. Zamanında bu işin başında durmayan adamlar, halı sahada maça gidenler sonra gelip cama işte 10 dolara röfle 5 dolara kesim yazarlar derdi. İşinizin başında durun, işinizi aşkla yapın. Ya da yapmayın, başka iş yapın.